Merhaba arkadaşlar, bu videoda Bali'ye adımınızı atmadan bilmeniz gereken şeyleri özetleyeceğim. 6 aydır burada yaşayan biri olarak böyle en temel şeylerden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk önce para biriminden bahsetmek istiyorum. Endonezya'da Endonezya rupisi kullanılıyor ve bol sıfırlı bir para birimi. 1000 Endonezya rupisi 2,2 Türk lirasına eşit. Ben 6 ay önce ilk geldiğimde bu 1'e 2 idi. Neyse. Yani bir menüye baktığınız zaman Türk lirasını hemen çevirmek için 2 ile çarpıp biraz da yukarı yuvarlamanız gerekiyor. Atıyorum 35 bine bir kahve gördünüz, işte 75-80 lira diye hesaplayacaksınız. Ulaşım için burada kullanılan 2 tane popüler uygulama var. Grab ve Gojek. Bu uygulamalardan aynı zamanda yemek ve market alışverişi de yapabiliyorsunuz. Ancak lütfen bu uygulamaları buraya gelmeden kurup üyeliklerinizi onaylayın. Bu dediğimi dinlemeyip uygulamaları burada onaylamaya çalışıp sorun yaşayan arkadaşlarım oldu. Çünkü üyelik onayı için SMS gerekiyor ve banka kartınız veya kredi kartınızı girdiğinizde yine bankadan da bir SMS onayı almanız gerekiyor ve bazen SMS alamamanızdan dolayı veya lokasyon farkından dolayı onay aşamasında sorun yaşayabiliyorsunuz. Bu arada banka bilgilerinizi girdiğinizde, kart bilgilerinizi girdiğinizde 1000 Endonezya rupisi para çekiyor, sonra bu parayı tekrardan yatırıyor. Şüphelenmeniz gereken bir durum yok. Kart onay aşamasının bir parçası. Gelelim motor kiralama konusunda. Burada motor kiralama olayı çok basit. Gezdiğiniz yerlerde yol üzerinde bir sürü motor kiralayacağınız yerler var ve fiyatları da ortalama hemen hemen aynı. Haritaya da rental bike yazarsanız bir sürü alternatifiniz çıkıyor. Ve motor kiralarken sizden bir depozito isteme olayı olmuyor. Diğer Asya ülkelerinde bu yaygın olsa da Bali'de motor için depozito isteme veya pasaport ödünç alma gibi bir olay yok. Eğer sizden böyle bir talepte bulunurlarsa motor kiralayacak başka bir alternatif yer bulabilirsiniz. Çok da zor olmayacaktır. Motor kiralama demişken trafikten bahsedeyim. Trafik burada tersten akıyor ve inanılmaz yoğun bir trafik var. Ben ilk geldiğim hafta Grab ve Gojek'le taksi, bike kullandım. Sonrasında küçük bir motorla başlayıp her ay sonunda artık daha büyük bir motor kiralamaya başladım yavaş yavaş alışmak için. Yani Türkiye'de motor kullanıyorsanız bile en azından burada trafiği biraz gözlemlemek için ilk birkaç gün motor taksi kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok güveniyorsanız direkt motorda kiralayabilirsiniz. Yani ilk geldiğimde biraz gözümü korkutmuştu benim açıkçası. Gelelim internet konusuna. Burada internet için 2 tane farklı seçeneğiniz var. Birincisi elektronik sim kullanmak, ikincisi fiziksel sim kullanmak. Eğer birkaç hafta kalacaksanız elektronik sim kullanabilirsiniz. App Store'a veya Play Store'a e-sim yazarsanız birçok farklı alternatif uygulama çıkacaktır. Ben Movimetre kullanıyorum. Fiyatlandırması diğer uygulamalara nazaran daha uygun açıkçası. Açıklama kısmına da $5 indirim kodu içeren davet linki de ekliyor olurum. Eğer Bali'de işte 3 hafta, 1 ay veya daha fazla kalacaksanız muhtemelen bir fiziksel sim almanız daha mantıklı olacaktır. Buradaki en popüler telekomünikasyon uygulaması Telkomsel. Herhangi bir Telkomsel şubesine gidip bir turist kartı çıkartabilirsiniz. Şubedeki çalışanların İngilizce seviyesi gayet yeterli. Derdinizi anlattığınız zaman size en uygun paketi içeren bir fiziksel sim vereceklerdir. Burada kısa süreli kalacağınız için muhtemelen telefonunuzu kayıt ettirmenize gerek yok. Ancak fiziksel sim aldığınızda size 3 aylık kayıt hediye ediyorlar. Yani 3 ay boyunca Bali'de Endonezya sim kartı kullanabiliyorsunuz. Fiziksel sim fiyatlandırmasından bahsedecek olursam ben 100 GB interneti burada aylık 250 Türk lirası civarına kullanıyorum. Alışveriş konusuna gelelim. Bunu ikiye ayıracağım. Birincisi böyle turistik yerlerde fiziksel yapacağınız alışveriş. İkincisi online alışveriş. Turistik yerlerde, butiklerde vesaire size zaten pazarlık yapacağınızı bilerek yüksek fiyat veriyorlar ve pazarlık burada bir kültür arkadaşlar. Yani çoğu zaman muhtemelen size söylenen fiyatın 3-4 katı daha ucuza alacaksınız. Ben 800 liralık tişörtü, 800K'lık tişörtü 150'ye aldım biliyorum vesaire. Zaten en sonunda hayır istemiyorum falan deyince dediğiniz fiyatı kabul ediyorlar çoğu zaman. Yani bir şeyi beğendiğinizde ve almak istediğinizde aklınızdaki fiyatı söylemekten çekinmeyin. Yani size 500 diyebilirler bir fiyat için. Siz 100 demek istiyorsanız 100K teklif edebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Dediğim gibi buranın kültürü bu. Online alışveriş için buranın Trendyolu gibi olan Shopee uygulaması var. Çok ucuza alışveriş yapmanız mümkün ancak indirmeden önce iPhone kullanıyorsanız App Store konumunuzu Türkiye'den Endonezya'ya çevirmeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye marketinde bu uygulama mevcut değil. Android için Play Store'u bilmiyorum açıkçası. Bu arada uygulamanın App Store linkini de açıklamaya yazıyor olurum. Burada bir hafta veya daha fazla kalacaksanız Shopee'de teslimat konusunda sorun yaşamazsınız.
Hatta uygulamada ana sayfada sağ üstte filtre ayarlarından konumu Bali ve kargo türünü Instant seçerseniz aynı gün veya sonraki gün elinize geçebilecek ürünleri görüyorsunuz. Özellikle elektronik kategorisinde birçok farklı ürünü çok daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Nakit işlerinden bahsedeceğim birazcık. Turistik yerlerde olsun veya olmasın exchange ofislerine güvenebilirsiniz. Bazıları böyle küçük kulübe gibi görünüyor ama aldığınız parayı saydığınız sürece sorun olmayacak. İlk başta benim de garibime gitmişti, böyle yolun kenarında eski kulübe gibi exchange ofisleri var. Ancak ben bir sorun yaşamadım. Sorun yaşayan da duymadım açıkçası. ATM'lerden para çekerken Türkiye'de kullandığınız herhangi bir banka veya kredi kartını kullanabiliyorsunuz. Bazı ATM'ler komisyon alıyor, bazıları almıyor. Ancak zaten para çekmeden önce ekranda yazıyor. Bu işlem sonunda şu kadar komisyon alınacaktır, kabul ediyor musunuz diye vesaire. Ben genelde para çekme ücreti almadığı için, ekstra komisyon almadığı için BNI kullanıyorum. Şuraya bir yere logosunu yazıyor olurum. Haritalara yazarsanız şubelerini görebilirsiniz. Bu arada Bali'ye gelmeden önce ATM'nin kartı yutma ihtimaline karşı yolculuk öncesi yeni bir nakit hesabı açıp yeni bir kart alıp ATM'de o kartı kullandım burada. Yani bir sorun yaşamadım şu ana kadar açıkçası. Ancak işinizi garantiye almak istiyorsanız, ATM'de kullanacaksanız anakartınızı kullanmamanız daha iyi olur bence. Bu videodan bu kadarlıkta en temel şeyleri özetlemeye çalıştım. Bu arada kanalı yeni açtım arkadaşlar ve video önerilerinizi açığım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve yakın zamanda Bali'ye gelmeyi düşünüyorsanız 2025 yılında Bali'de neler değişti videoma da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.